Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Günaydın, ben Doktor Şenay Serdağ. Ben de Doktor Selver Kübra Akkaya. Bugünkü programımızda kronik vajinal enfeksiyonlardan bahsedeceğiz. Özellikle klinikte en sık karşılaştığımız kronik vajinal mantar enfeksiyonundan konuşacağız. Her kadın hayatında 1-2 defa vajinal enfeksiyon geçirebilir. Ancak bu sık tekrar eder ve kronikleşirse gerçekten hayat konforunu bozan ve çok can sıkıcı bir hale gelebiliyor. Öncelikle kronik derken neyi kastediyoruz? Kronik enfeksiyondan kastettiğimiz şey yılda 4 veya daha fazla kez enfeksiyon geçiriyor olmak. Vajinal enfeksiyonların hepsini bu kapsamda dahil edebiliriz. Vajinal enfeksiyonlarda en sık hangi etkenleri görüyoruz? En sık karşımıza çıkan kronik enfeksiyonlarda özellikle mantar enfeksiyonları. Vajinal enfeksiyonlarda bakteriyel vajinozis dediğimiz enfeksiyon da çok karşımıza çıkar. Ama hayat kalitesini bozma açısından sanırım mantar enfeksiyonları bir tık daha önde. Mantar enfeksiyonunun belirtileri nelerdir? Mantar enfeksiyonunun en sık belirtisi aslında kaşıntı. En sık kaşıntı şikayetiyle gelir hastalarımız. Ama tabii ki bunun dışında idrar yaparken yanma, o bölgede kaşıntıya bağlı bir yanma, tahrişe bağlı bir yanma, ilişkide acı, beyaz renkli böyle süt kesiği gibi bir akıntı en çok görülen şikayetleri. Oldukça çıldırtıcı oluyor hastalarda, değil mi? Çok Evet. Büyük sıkıntıya neden oluyor. Evet, özellikle kaşıntı kesinlikle Evet. Akşamları da artan bir kaşıntı şeklinde gösterir kendini. Çok rahatsız edici, hayat konforunu çok bozuyor. Kıyafetler giydirdiğinizde orası kaşıntıya bağlı tahriş olmuş olduğundan kıyafetler rahatsız ediyor. İşte ilişki rahatsız ediyor. İdrar yaparken yanma yapabilir. İdrar yolu enfeksiyonuna da yol açabilir çünkü onun dışında tahriş edilen bölgelere idrar değdiği zaman yanma yapabilir. Gerçekten bir sürü şikayeti yanında getiriyor. Peki neden oluyor? Altta yatan sebebe bakacak olursak neden mantar enfeksiyonu olur? Aslında yine hani böyle her şeyde karşımıza çıkan sağlıklı beslenme. Ya maalesef öncelikle tabii ki kendimize dikkat etmemiz lazım. Tabii ki sağlıklı beslenme ilk nedeni. Bağışıklık sisteminiz düştüğünde de çünkü mantar enfeksiyonu olabilirsiniz. Özellikle rafine şeker tüketimi mantar enfeksiyonu için bir risk. Yine sigara tüketimi mantar enfeksiyonu için bir risk. Tabii ki şeker hastalığı gibi ek hastalıklar mantar enfeksiyonu için risk oluşturuyor. Kullanılan bazı ilaçlar mesela bildiğim kadarıyla tabii doğum ki doğum kontrol hapları hapları bazen yine buna aynen risk oluşturabiliyor. Antibiyotikler. Kesinlikle antibiyotikler, o antibiyotikler. Mantarın en çok gördüğümüz nedenlerinden. Tabii bir de bazı alışkanlıklarımız da var. Vajinal duş, yani vajinin içerisini yıkama, taharetlenirken bu yanlış yerleşmiş bir alışkanlık. Vajina kendini temizleyebilen bir organ. Onun içinde hiçbir şey yapmamız, su ile bile yıkamamamız lazım. Doğal florasını, doğal yapısını bozuyor. Bu da mantara yol açıyor. Aynı şekilde yine başka alışkanlıklarımızdan mesela ıslak mayo ile bikini ile gezme. Yani nem çünkü mantarın oluşması için gerçekten çok önemli bir risk faktörü. Günlük ped kullanma ya da pedi uzun süreli değiştirmeme. Yani bunlar çok önemli. İşte genital bölge temizliğini yaparken mutlaka önden arkaya doğru temizlemek. Yani bunu hayatımıza yerleştirmemiz gereken şeyler ve dikkat etmediğimizde de mantar olabiliyor. Çünkü bu mantar aslında fırsatçı bir mikroorganizma. Hem fırsatçı hem inatçı. Evet, yani normalde vajin florasında bulunabilir. Ama tabii ki biz bunlara dikkat etmediğimizde, beslenmemize dikkat etmediğimizde, sağlığımıza dikkat etmediğimizde ya da bu mantar oluşumunu kolaylaştırıcı faktörleri yapar da zemin hazırlarsak hemen fırsat bilip enfeksiyon yapıyorlar. Aslında vajinal mantar enfeksiyonu vajinanın enfeksiyonu mu? Yoksa genel olarak vücutta bu mantarın üremesine neden olan sebepler yüzünden oluşan bir durum mu? Yani burada da yine genel bağırsak sağlığıyla da ilgili konuşabiliriz, öyle değil mi? Kesinlikle. Yani bu çok güzel bir soru oldu. Çünkü eskiden biz işte vajinal mantar enfeksiyonunu izole vajinanın bir hastalığı gibi tedavi etmeye çalışıyorduk. Ve eğer kronikleşirse de çok da başarısız oluyorduk. Çünkü her seferinde biz tedavi ediyoruz, sonrasında tekrar oluşuyor. Çünkü ana etkeni, yani oluşmasına neden olan ana şeyi çözmüyorduk. Böyle olunca da tabii ki kroniklerde tedavi şansımız çok düşük oluyordu. Ama artık biliyoruz, yani bu da bir bütüncül bir hastalık olduğu için bütüncül yaklaşmamız lazım. Vajin florasını en çok etkileyen bağırsak floramız. Çünkü
vajina makata komşu. Florası direkt oradan etkileniyor. Bağırsak florasında da tabii ki yediklerimiz, yine bahsettiğim gibi özellikle rafine şekerleri bu konuda çok suçluyoruz. O sağlıksız karbonhidratlar, onlara dikkat etmek lazım. Ürünler, kesinlikle. Kronik stres. Kesinlikle evet, çünkü bağışıklık sistemimizi de güçlü tutmamız lazım. Yorgunluk, sigara, alkol kullanımı, uykusuzluk özellikle çok tetikliyor. Tabii ki bunun dışında bir takım mineraller, vitaminler de çok önemli. Her yerde karşımıza çıkan... D vitamini. Evet. O D vitamini burada da var. O D vitamini evet, her yerde Onun var. mutlaka eksik olmaması lazım. Çinko, selenyum, bunlar da çok kıymetli minerallerimiz. Özellikle kronik vajinal enfeksiyonlarda, kronik mantar enfeksiyonunda bunları suplement olarak desteklediğimiz zaman tedavi oranımız çok artıyor. Peki biraz vajinal akıntılardan bahsedelim. Hangi akıntı patolojiktir? Hangi durumda akıntımda bir değişiklik var diye doktora başvurmalı kadınlar? Evet, kesinlikle bunu da anlatalım. Normal çünkü... bir akıntı da var çünkü. Tabii. Her akıntı patolojik değil. Değil evet. Çünkü vajina normalde kuru bir organ değil zaten. Vajina yani kendi bir ıslaklığı olan, doğal bir akıntısı olan, bizim fizyolojik akıntı dediğimiz akıntısı olan bir organ. Bu da özellikle ergenlik döneminden sonra, yani üreme çağında adet görürken biz iki adetimiz arasındaki bir aylık süreçte o zaman değişen hormonlara göre vajinal akıntının şekli de değişiyor. Bunu da bazen enfeksiyonla karıştırıyorlar. Yani vajinal akıntı ilk başta adetten hemen sonra biraz daha böyle şeffaf, biraz daha su gibi olur. Adetin ortasına doğru biraz sümüksü hal alır. Sonrasında adetten hemen önceki dönemde koyulaşır, hafif sarımtırak bir hal alır. Özellikle onu enfeksiyon akıntısıyla çok karıştırıyorlar. Halbuki enfeksiyon akıntısı çok farklı. Yani bunun mesela nasıl fark edebiliriz? Ne olduğunda doktora gidelim dersek en önemlisi koku. Eğer akıntınızda koku varsa, işte kaşıntı gibi semptom eşlik etmiyor olsa bile bu enfeksiyon açısından bir risk olduğunu gösterir. Aynı zamanda tabii ki daha böyle yapışkan bir akıntı, yeşil akıntı varsa köpüklü, bol miktarda ya da vajin içerisinde mantar enfeksiyonunda olduğu gibi böyle pamukçuk gibi yapışkan beyaz bir akıntınız varsa mutlaka o zaman bir doktora görünmekte fayda var. İlerlememesi ve erken tedavi edilmesi adına önemli. Peki mantarı nasıl tedavi ediyoruz? Kronik mantar enfeksiyonları tedavilerinde neler kullanılıyor? Kronik mantar enfeksiyonunda özellikle tabii ki ilk başta akut mantar enfeksiyonunu bir tedavi etmemiz lazım. Bunun için yine ilaçlarımızı kullanıyoruz, vajinal fitillerimizi kullanıyoruz. Ama bu kronikleşmiş sürece özgü yaptığımız şeyler var, tekrarlamaması adına özellikle. Vajinal lazer bunlardan bir tanesi. Lazer burada da karşımıza çıktı. Evet. Çok gerçekten son yılların en büyük icatlarından biri kadınlar Kesinlikle. açısından diyebiliriz. Ne kadar çok alanda kullanıyoruz değil mi? Kesinlikle, ama hangi alanda, hangi dozda doğru kullanımı bilmek çok önemli. Çünkü her yerde olan bir şey, her yerde aynı şeyi ikili de kullanamazsınız. Tabii ki bu da yine tecrübeyle edinilmiş bilgilere dayanıyor. Çünkü ilk başta bir şekilde denenmiş, olmuş, olmamış, yani bunların hepsinin bir altyapısı var. Çok güzel bir ürün ama kontrolsüz güç değildir diyerek bu güzel gücü doğru ellerde kontrollü kullanmak lazım. Bir de tek başına değil, pek Tabii. çok yerde kombine tedavilerle birlikte kullanıldığı zaman daha etkili oluyor. Evet, tabii ki. İşte vajinal ozon bizim için bir alternatif, Evet. kullandığımız alternatiflerden. Aynı zamanda tabii gıda takviyelerimiz yine beslenme için de çok önemli. Kişinin kan değerlerine bakıyoruz. Bütüncül yaklaştığımızda bağırsak florasını düzenlemek adına mutlaka bizim özel bir diyetimiz var. Bunu veriyoruz. Kaçınılması gereken gıdalarımız var. Bunlara uyumlanması lazım hastanın. Aynı zamanda lazer için bahsettiğim gibi vajinal ozon ve ona ek olarak yaptığımız şeylerden bizim kendi oluşturduğumuz vajinal fitillerimiz var, bazı ilaçlarımız var, onları da kullanıyoruz. Tabii sonra flora düzenleyicilerle destekliyoruz. Ama biliyoruz ki biz artık vajinal floranın nasıl kaynağı bağırsaklar. O yüzden ilk etapta bu bağırsak florasını düzenlediğimiz, değil mi söylediğim, diyetimizi uyguladığımız gibi daha sonra vajinal florayı desteklemek
tabii ki daha yerinde olacaktır. İlk önce bağırsağı düzeltmemiz lazım. Evet. Hatta bu mantar enfeksiyonlarının sadece vajinada değil tüm vücutta pek çok semptoma neden olabiliyor. Sisli beyin, kronik yorgunluk, geçmeyen sinüs enfeksiyonları, değil mi? Bunların her biri aslında vücudumuzda mantarların gereğinden fazla çoğaldığı anlamına geliyor. Temelde bağırsağı düzeltmeden vajinal kandidayı tedavi edemiyoruz. Kesinlikle evet. Çünkü zaten kandida bir yerde dediğim gibi fırsatçı da bir enfeksiyon zaten bulunabiliyor yani ama onun işte bu kendi fırsatçılığını kullanmasını engellememiz lazım. Ona da bütüncül yaklaşmamız lazım. Ve bağırsak bu bahsettiğiniz özellikle kronik yorgunluk için yani mantarın yol açtığı yorgunluk için bağırsak florasını düzenlediğinizde tamamıyla bu da ortadan kalkıyor. Çünkü bir yerde deniyor ya bağırsaklar ikinci beynimizdir diye. Evet. Bütün vücudumuzu etkileyen bir sistem aslında bağırsaklarımız. Evet, çok doğru. Peki mantar cinsel yolla bulaşan bir hastalık mıdır? Her durumda erkekleri suçlayacağız ya. Evet, hayır. Burada suçlayabiliyor muyuz? Burada suçlayamıyoruz maalesef. Keşke öyle olsa daha kolay olurdu. Yok ama öyle değil. Çünkü mantar cinsel yolla bulaşan bir hastalık değil. Mantar bizim vücudumuzda da bulunabildiği için mantar sadece fırsatını bulduğunda ortaya çıkan bir hastalık. Ama tabii ki çok yoğun mantar varken biz cinsel birlikteliğe biraz ara veriyoruz mutlaka aktif enfeksiyon sırasında. Aynı zamanda tabii ki eş tedavisi de öneriyoruz. Çünkü onlarda da bir takım semptomlara yol açabiliyor. Yani bu kronik mantarın tedavisi tek seferlik mantardan farklı olduğu için yine bu bütüncül yaklaşımımızın içerisinde eş de bunun bir parçası olduğunda Eşe de tedavi veriyoruz. vermemiz gereken durumlar oluyor tabii Ama ki. her zaman değil herhalde. Her zaman değil. Evet. Aynı zamanda tabii ki yani eşleri suçlayabileceğimiz enfeksiyonlar var merak etmeyin. Evet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardan bahsedelim biraz o zaman. Şöyle mesela bakteriyel vajinozit de masumesi bu anlamda. O da bizim floramızın değişikliğinden karşılaştığımız çok sık olan bir enfeksiyon. Ama mesela Trichomonas varsa, Gardnerella varsa, bu tarz enfeksiyonlar varsa eş tedavisi veriyoruz onlarda da. Tabii öyle olduğunda şöyle mantarda eşi suçlayabiliriz bence. Hemen bir yol buldum. Aslında spermin içinde bulunduğu sıvı yani meni dediğimiz sıvının pH'i vajinin kendi doğal pH'inden çok yüksek. Çok sık meniye temas ederse eğer tabii ki oranın pH'i bozulduğunda mantar açısından bu bir risk oluşturuyor. Aslında cinsel ilişki de bir mantar açısından risk faktörü. oluşturuyor tabii Mekanik ki. travma. Tabii ki cinsel ilişkinin kendisi de aynen mekanik travma yarattığı için bir risk oluşturuyor. Yine işte meni bir risk oluşturuyor pH'i bozduğu için. Burada pH'ten bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum. Aslında adet kanaması da bu anlamda bir risk. O yüzden çok hastalar bunu söylerler. Çok tipik bir öyküdür bu hastalarımızda. Hocam iyileşiyorum aslında. Her şey çok iyi. İlacı kullandım. Adet oluyorum ve adetten hemen sonra tekrar kaşıntım başlıyor. Acaba pet mi alerji yapıyor? Ne oluyor diye düşünüyorlar. Bu tabii ki pet alerjisi de olabilir. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ama kanamanın yol açtığı yani kanın pH'sının yol açtığı bir orada vajin pH'sında bozulma oluyor. Asiditeyi azaltıyor öyle olunca. Doğal olarak tabii ki böyle bir şeyiniz varsa sık pet değiştirmek, özellikle belki menstrüel kaplar kullanmak bir alternatif olabilir. Kanamayı daha oradan hızlıca alabilmek adına. Tabii böyle bakarsak şimdi erkekleri suçluyorduk, kendimizi de suçlamamız gerekir. Tamam vazgeçtim erkekleri suçlamaktan. Ama adet kanamasından sonra sık tekrarlaması yine tabii ki bu pH'in değişmesinden kaynaklanıyor. Yani bu da mantara özgü bildiğimiz kronik hikayelerden bir tanesi. O yüzden bundan sonra yani biz hemen adet sonrası dönemde yine floralarla destekliyoruz. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa yani bunu da doğal algılamayın. Mutlaka bir jinekoloğunuzla görüşün. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan, virüslerden bahsetmişken HPV enfeksiyonlarından da biraz bahsedelim istiyorum. Çünkü önlenebilir kanserler anlamında aşılar da çok önemli. HPV biliyoruz ki kanserde neden olabilen bir virüs. HPV virüsü nasıl bulaşır? HPV virüsü cinsel yolla bulaşabilir tabii ki. O yüzden erkekler hatta bu yüzden taşıyıcı ve konakçı da olabiliyorlar. HPV çok kıymetli, çok iyi oldu aslında bahsettiğimiz çünkü bence toplumumuz bu konuda biraz hala bilinçsiz. Özellikle aşısı yani düşünebiliyor musunuz? Bir kanseri önleyebilecek bir aşı var aslında ne kadar kıymetli bir güç. HPV bir virüs aslında.
rahim ağzında, vajen içerisinde tabii ki yaşayabiliyor ve aslında enfeksiyon yapıyor. Ama bu hücresel bozulma ilerleyerek de kansere yol açabiliyor. O yüzden simir testleri yaptırıyoruz. Biz 30 yaşından sonra HPV ile birlikte co-test dediğimiz simir ve HPV'yi birlikte baktığımız taramaları yaptırıyoruz. Zaten bakanlığımız bunu desteklediği için aile sağlık merkezlerinde KETEM denen kadın kanserleri tarama merkezlerinde zaten yapılıyor. Çok kıymetli. Mutlaka 30 yaşını doldurmuş bir izleyicilerimiz varsa mutlaka yaptırmadılarsa yaptırsınlar. Simir çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Tarama testi olarak ömür uzatıcı etkisi olan 2 test var zaten. Biri mamografi, diğeri de simir. Simiri hangi sıklıkla yaptırmalı kadınlar? Yani bu co-testimizi 30 yaşında başlıyoruz. Eğer simir normalse, HPV negatifse 5 yıl sonra yaptırabilirler. HPV pozitifliği varsa başka yaptığımız ek testler oluyor. Simirdeki hücresel değişiklik neyse onun sonucuna göre tabii ki taramalar ve sıklıklar değişiyor. Ama özellikle HPV pozitifliği varsa mutlaka daha yakın takip ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki HPV zaten kansere başlı başına risk oluşturan bir virüs. HPV 30 yaşından önce aldığımızda vücudumuzun bunu eradike etmesi çok kolay. Çünkü virüsle savaşan aslında bizim bağışıklık sistemimiz. Virüsle savaşan bizim bir gücümüz yok yani elde ettiğimiz. Güçlü bir silahımız yok daha doğrusu. O yüzden bağışıklık sistemini yüksek tutmak, yine karşımıza çıkan sağlıklı beslenme. Tabii ki bu çinko, selenyum, C vitamini, D vitamini, o D vitamini, evet. Hepsini yüksek tutmak lazım, iyi beslenmemiz lazım. HPV'ye özgü bir takım bağışıklık sistemini güçlendiren bazı bitkisel içerikler var. Biz bunların da bilgisini veriyoruz hastalarımıza, ihtiyaç halinde pozitifliği olan hastalarda. Bir de en önemlisi ne? Tabii ki olmadan korunmak, yani aşı. Aşı o kadar kıymetli ki düşünsenize yani kanseri önlüyor ya, bu gerçekten çok çok önemli bir aşı bizim hayatımızda. Şimdi bunu birazcık maalesef cinsellikle eş tutuyorlar. Cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğu için. Halbuki öyle değil yani. 14 yaşından sonra biz yapıyoruz ya, 14 yaşından önce 2 doz yapılması bile yeterli. 14 yaşından sonra ergenlik dönemindeki kız ve erkek çocuklarımıza, çünkü erkeklere de yapmalıyız. Çünkü erkeklerde bir kansere yol açmasa bile onlar da taşıyıcı oluyorlar. Penis kanserine de neden oluyor. Evet ama hani serviks kanseri, rahim ağzı kanseri kadar sık değil ama tabii ki onlarda da öyle bir riski var ama çok çok düşük olduğu için böyle bir göz ardı ediliyor. Ona rağmen hani kendi sağlığı açısından hani göz ardı edilebilecek düzeyde olsa bile taşıyıcılığı açısından çok çok önemli. Çünkü bu sefer kendi eşine, partnerine, yani hayatındaki kadınlara bir risk oluşturacak başlı başına. Bir de bunları aşılarsak aslında tamamen korunmak, belki HPV'nin yol açtığı kanserlerden tamamen kurtulmak, eradike etmek söz konusu. O yüzden çok kıymetli. Şimdi ülkemizde 9'da aşısı var. Onu uyguluyoruz. Yani mutlaka bunu getirin, uygulayalım. Çünkü ne kadar erken uygularsak o kadar başarılı oluyor. Başka bir virüsle karşılaşmamış bir rahim ağzına, daha önce hiç ilişkiye girmemiş bir kişiye uyguladığımız zaman tabii ki bağışıklık sistemindeki yanıtı da güçlü olduğu için o döneme dair başarı oranı da daha yüksek oluyor. Aslında onların sağlığını koruyoruz. Yani o genç kızlarımıza özellikle yaptırmak çok çok önemli. Ama bazen diyorlar ki hocam ben 40 yaşındayım. Yani şimdi öğrendim aşıyı. Çok mu geç kaldım? Hayır. Özellikle zaten HPV geçirmediyseniz bu aşıyı yaptıktan sonra bu riskli virüs alt tiplerine karşı zaten sizi koruyor aşı. Yani hiç geçirmemiş olmanız, hatta geçirmiş olsanız bile yine bağışıklık sisteminizde bu antikorların, yani onunla savaşan hücreleri arttırdığı için yine etkisi var. Yani bir üst yaş sınırı koymaya gerek yok aslında. O yüzden bilgisi olan, bunu yaptırmak isteyen herkesi bunu yapan merkezlere mutlaka bekliyoruz yani. Bir de eğer daha önce karşılaşsa bile belki aşının içindeki birkaç alt tiple karşılaştı ama karşılaşmadığı tipler mutlaka vardır. Her bir tipiyle karşılaştığı anlamına gelmiyor ve onlara karşı da bir koruma sağlıyor aslına bakarsan. Tabii ki HPV'nin onlarca, hatta yüzlerce tipi var ve aşı zaten en yüksek riskli olan grubunda. Hani belki HPV oldu, öyle bir öyküsü var ama belki zaten kanser açısından riskli değil. Belki sadece sihir yapan başka bir türünü geçirdi. O yüzden geçirmiş olmak da aşı olmaya engel değil. Yani hiç kafalarında böyle bir yanlış kalmasın. Mutlaka HPV enfeksiyon geçirmiş olsalar bile HPV aşısı kanserden koruyucu etkisini yine gösteriyor. Neleri vurgulamak istersin vajinal enfeksiyonlarla ilgili?
aklınızda neler kalsın özellikle? Eve götürülecek mesajlar. Evet, take home message. Şimdi şöyle, bir kere her şeyin başı bağışıklık sistemi, sağlıklı yaşam. Öncelikle hayat tarzı değişikliğini gerçekten gündemimize almalıyız. Mutlaka sağlıklı beslenmeliyiz. Mutlaka gerçekten o rafine şekerlerden uzak kalmalıyız. Paketli ürünler. Evet, paketli ürünlerden uzak kalmalıyız. Bunun dışında kan tahlillerimize baktırıp bazı işte D vitamini gibi önemli vitaminlerimizin, minerallerimizin düzeylerini takip etmemiz lazım. Artık biliyoruz ki gıdalar o kadar eskisi kadar besin değeri yüksek değil. O yüzden eskiden belki bunları gıdalarla alabiliyorduk. Hani belki annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz alıyordu. Ama şimdi biz alamıyoruz yani. O yüzden bu gıda takviyeleri çıktı. Yani buna da o yüzden ön yargıyla bakmamak lazım. Gerçekten vücudumuzun ihtiyacı var. Tabii ki sağlıklı olmak ve sağlıklı beslenmekle yetmiyor. Aynı zamanda alışkanlıklarımız, işte genital bölge temizliği, bahsettiğimiz diğer detaylar. Evet, sigara, alkol kullanımını kesinlikle önermiyoruz. Bahsettiğimiz işte diğer detaylar, ıslak çamaşırlarla gezmemek, pamuklu iç çamaşırı kullanmak, bunlar çok çok önemli enfeksiyon açısından. Ve tabii ki enfeksiyon akıntısını fark etmek ve bunun için tedaviye gitmek de önemli. Bazen diyorlar ki hocam geçecek zannettim, işte arttı. Kendiliğinden geçmez eğer bir kaşıntınız varsa. Ara ara oluyor olması enfeksiyon olmadığını göstermez, bunu kesinlikle unutmayın. Bahsettiğimiz gibi her adetten sonra olabilir ama bu da bir risktir. Mutlaka bunu da ilerlemeden tedavi ettirmek lazım. Doğru merkezleri seçin, tecrübeli insanlara gidin ve bence bir merkezde devam etmek çok önemli. Çünkü her yere gittiğinizde bütün işlemler hep bir baştan alınıyor. Yerinizde sayıyorsunuz aslında. Doktorunuzun sizi anlaması, tanıması bile bir süre gerektiriyor. Evet, kesinlikle o bile bir süre gerektiriyor. Bunları söyleyebilirim yani ben. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu programda kronik vajinal enfeksiyonlardan bahsettik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.